Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İpimi şöyle göstereyim. Sonra ipimin adını, markasını açıklama bölümüne yazacağım. Şöyle simli ve pullu bir ip kullandım. Ve şu da bildiğiniz dantel ipi, polyester naylon ip dediğimiz. Onu da yazacağım. 3 milimde tığ kullandım. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpim ince olduğundan dolayı destek için bu polyester ipi de beraber kullanacağım. İlmek yaparak başlıyoruz modelimize. Devamında 5 tane zincir çekiyoruz. Sonra ilk zincire ipimizi kaydırarak bir halka oluşturuyoruz. Sonra 4 zincir çekerek 1 2 3 ve 4 zincirden sonra ipimizi doluyoruz ve oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 5 sayıyoruz. Dokuz zincir çekip dönüyoruz. Ve 3. ilmeğe, yani ortadaki ikili trabzanın tepesine 9 zinciri sık iğne ile kapatıyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve trabzan yapımına geçerken 4 zincir çekmiştik. O 4 zincirin tepesine ikili bir trabzan örüyoruz. 4 zincir çekerek dönüyoruz. Trabzanın tepesine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 5 sayıyoruz. Sonra 4 trabzanı, şurada 5 zincirimiz var. Şurada. 3. zincire sık iğne ile sabitliyoruz. Sonra 5 zincir çekiyoruz. Ve 3. zincire sık iğne ile kapatıyoruz. İpimizi doluyoruz ve 3. zincire 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar zincir ördüğümüz sıra için 9 tane zincir çekiyoruz. Bir sırada trabzanları örüyoruz, bir sırada zincirleri örüyoruz. Şimdi 9 zincirle dönüyoruz. Ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile 9 zinciri kapatıyoruz. Devamında 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki 5 zinciri ortalıyoruz. Ortadaki zincire, yani 3. zincire sık iğne ile 5 zinciri kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz ve sıradaki 5 trabzanın ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz ve dönüş için çektiğimiz o 4 zincirin tepesine ikili bir trabzan örüyoruz. Zincir sıralarımız bu şekilde oluyor.
Trabzan sıralarımız da bu şekilde oluyor. Şimdi onu da göstereceğim tekrar. 4 zincir çekerek dönüyoruz ve ilk trabzanın tepesine şuraya 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Zincirle beraber 5 sayıyoruz. Sırada 5 zincirimiz var. Ortadaki zincire, yani 3. zincire 5 trabzanı sık iğne ile sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki 5 zinciri ortalıyoruz. 3. zincire sık iğne ile kapatıyoruz. İpimizi doluyoruz ve sıradaki sık iğneye 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu mavi ipimiz oldukça hafif. Bu krem rengi ya da beyaz görünen ipi beraber örmemizin sebebi biraz daha dökümlü ve ağır durması için. Gerçekten çok güzel oldu. Siz de aynı ipleri kullanırsanız ya da işte buna benzer farklı markalarda ipler kullanırsanız ne demek istediğimi göreceksiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi 5 trabzandan sonra tekrar bu 5 trabzanı sıradaki 5 zincire sık iğne ile ortadaki zincire sabitliyoruz. Devamında 5 zincir çekiyoruz. Sıradaki 3. zincire sık iğne ile kapatıyoruz. İpimizi doluyoruz. 3. zincire 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Evet, trabzan sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Bu 2 sıradan oluşuyor zaten. Oldukça basit ama çok güzel bir model oldu. Beş trabzandan sonra tekrar 9 zincirle dönüyoruz. Ve bildiğiniz şekilde az önce ördüğümüz şekilde modelimize devam ediyoruz. Ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. Devamında 5 zincir çekiyoruz. Dönüşlerde 9 zincir, aralarda 5 zincir. 5 zincirin 3. zincirin ortadaki zincire zincirimizi sık iğne ile kapattık. Sonra sıradaki trabzanların ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapadık. Tekrar 5 zincir ve zincire kapatıyoruz, ortadaki zincire. Beş zincir çekiyoruz ve ortadaki trabzana sık iğne ile kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz ve dönüş için çektiğimiz o 4 zincirin tepesine ikili bir trabzan örerek sıramızı tamamlıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Devamı bu şekilde gidiyor. 22 sıra öreceğim. Sayarken göstereceğim şimdi. Kameradan uzaklaşınca rengi de farklı görünmeye başladı. Şimdi sayayım, siz de görün kaç sıra ördüğümü. İpim de zaten bu kadarına yetti. Bir de sık iğne döneceğiz diye bir miktar ip bıraktım. Ama yeterli büyüklüğe ulaştık. Şimdi zincir sırasını değil de trabzan sırasını sayarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 sıra var. Trabzan sırası. Şu yelpazeleri yaptığım sıra 22 sırayla tamamlandı. Şimdi şu esnekliği gidermek için, sünmemesi için, çirkin durmaması için sık iğne öreceğiz.
Şu kadar ipim kaldı 22 sıradan sonra. Bu da yetiyor zaten. Şu 5 trabzandan sonra şimdi bir zincir çekerek dönüyoruz. Ve 5 trabzanımızın tepesine 5 tane sık iğne örüyoruz. Her ilmeğe bir tane. Şimdi ben bu sayıları veriyorum ama siz elinize göre sayıları değiştirebilirsiniz. Ben 5 trabzanın tepesine 5 tane sık iğne ördüm. Ve şu 5 zincirin içerisine de 4 tane sık iğne ördüm. Evet, bu da dördüncüsü. Tekrar trabzanların tepesine 5 tane örüyoruz. Her ilmeğe bir tane. 2 3 4 ve 5. Sonra zincirin içerisine de 4 tane sık iğne örüyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Siz biraz ördükten sonra 1-2 boşluk doldurduktan sonra bakın esneme hala varsa trabzanların üzerine ördüğümüz 5 sık iğneyi 4'e düşürebilirsiniz. Ya da çekme yapıp toparladıysa ona göre arttırabilirsiniz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Kontrollü gidelim. Tabi tek sırayla bırakmayacağız. 3 sıra sık iğne öreceğiz. Sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra bakın gayet düzgün oldu. Ama siz yine de elinize göre ayarlayın. Bir zincir çekip dönüyoruz ve şu sık iğnemizin üzerine 2 sıra daha sık iğne öreceğiz. Bu ikinci sıramız. Üçüncü sırayı göstermeyeceğim. Nasıl döndüğümü gördünüz zaten. Aynı şekilde bir sıra daha öreceğiz. Bu sık iğne sıramızı 3'e tamamlayacağız. Bandınımızın büyüklüğü de çok ideal oldu. Ben zincir de koymayacağım uçlarına. Çünkü köşelerden çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. O büyüklükte oldu. Bu ölçü o büyüklükte oldu. Örünce siz de göreceksiniz zaten. Sıramı 3'e tamamladım. Bitmiş hali böyle görünüyor. Bir de buhar ütüsü yapılırsa daha güzel olacaktır. Şu detaylar daha belirgin olacaktır. Şöyle bir de boncuk koydum ama sonra tekrar çıkardım onları. Hoşuma gitmedi. Ama isterseniz koyabilirsiniz, siz bilirsiniz. Ama çok güzel bir bandana oldu. Çok esnek bir yapısı var ve biraz da böyle dökümlü duruyor. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.